Yani Türkleri ben Meksika'da daha çok bekliyordum. Ya bir Türkleri buraya almıyorlar ya Türkler Meksika'yı bilmiyor. Şu oda muhtemelen 2-3 bin dolardı benim geceli. Parti mi satıyorlar? Are you selling tickets? Fark etti mi? Kadın sayısı daha çok burada. Erkek yok burada. Erkek çok az. Dünyada eşi benzerini daha önce hiçbir yerde görmedim. Bak o dünya sosyetesinin gelip takıldığı yerler. O kadar güzelmiş ki yani gerçekten konsept oteller de yapmışlar. Gecelik 500 ila 1500 dolar civarında. Şuna bak şuna. Bunun kötü olma ihtimali var mı ya? 50 dolar sadece giriş, bir tane içki veriyorlar. Çatısına falan çıkıp bakabiliyormuş. 50 dolar. Hayatınız boyunca şu güzelliği görmeden ölüp gideceksiniz. Gerçekten çok üzücü. Valla ben burada akşama kadar yürürüm. Çok güzel. Hani ben muadilinin bu kadar iyi yapıldığı bir örneği görmedim. Yani bir de şu kum çok güzel. Şu arkadaş 1200 dolara satılıyor. Türkler Meksika'ya nasıl gelir? Gelemez. Vallahi neyi çekeceğimi şaşırdım. Hanımlar beyler, Tulum'a hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şimdi dünyaca ünlü Tulum plajlarına geldik. Arkamdaki bembeyaz kumlar, masmavi deniz, Belize'ye kadar uzanıyor. Bunun bir ucu da buradan gidersen Cancun aslında teknik olarak baktığında. Ama Tulum'un bu kadar önemli olmasının sebebi beach partileri ve beach club'ları. Aslında burada çok büyük organizasyonlar yapılıyor ve arkamda gördüğünüz birçok mekana ve işletmeye belli bir ücret vererek günlük kullanabiliyorsunuz. Biz şu anda bakın haritada göstereyim. Şura merkezdi. Burası da plajların olduğu yerler. Şunların hepsi plajlar. Çok ünlü mekanlar ve gerçekten aynı zamanda oteller de var. Konsept oteller de yapmışlar. Gecelik 500 ila 1500 dolar civarında fiyatları oluyor genelde. Denizi böyle bir ada göremiyorsunuz, derinlik göremiyorsunuz. Ama mavi ile turkuazın karışımını böyle Maldivler'deymişsiniz gibi size yaşatan bir tabiatı var. Şimdi böyle gün önce daha güzeldi. Şu an bugün dalgalı. Dalgalı olunca biraz daha tabii rengi bozulmuş. Buradan kilometrelerce yürüyebiliriz istersek. Ucu bucağı yok tabiri caizse. Böyle dolaşacağız. Tulum'u tulum yapan en ünlü yer zaten burası. Hadi gelin gezelim. Ver kardeşim. Ne bilgi vereceksin? Yıllar evvel geldiğimde burada bana dediler ki buranın en iyi beach'i Google'dan da buldum. Playa Paraíso diye geçiyor. Ha, parayla olan yer mi? Paraya çevrilmiş arkadaşlar. Yani kapıda polis ve bir tane güvenlik duruyor. Giriş National Park olduğu için o tarafta 410 peso, 450 peso istediler. Bu da yaklaşık 20 dolara tekabül ediyor. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Hatta Park oranın bile yani deniz kenarına gidemiyorsun. turizmi öldüren bir hareket olmuş. Zaten tüm yabancılar bizim gibiler. Herkes bu otel bölgesine daha fazla gelmeye başlamış. Oranın gidişatını yavaşlatmışlar. Çünkü insanları irite etmişler. Yani bölgeye girip bakamıyorsun. Bakmak 20 dolar. Çok saçma. Öyle olduğu için biz onun diğer tarafındayız. Aslında ilk oradan başlayacaktık ama böyle yerleri tanıtmayı sevmiyoruz. O yüzden daha halk plajındayız. İstersen bak göster arkaya beni şimdi Sezer. Bak kardeşim geldin, tamam mı? Şuraya gittin, şeyini attın, havlunu. Kimse sana gelip karışmıyor. Herkes her yeri kullanabiliyor. Meksika'nın her yerinde geçerli bu arada bu. Neredeyse. Bu gördüğünüz otlar da işte bilmem ne deniz otu diye geçiyor. Eskiden bunlar yokmuş. Tabiat bozuldukça oluşmaya başlamış. Özellikle yaz mevsiminde çok görünürmüş. Buranın da en güzel zamanı Aralık'tan Nisan'a kadar, Mayıs'a kadarki olan dönemmiş. Yaz aylarında gelirseniz fırtınalar, özellikle Eylül'de kasırgalar oluyormuş. Aklınızda bulunsun. Ama Meksika genel olarak 12 ay turizmin yaşayabileceğiniz bir yer imiş. Öyle diyorlar buralılar. Sorum var. Tekrar olsa tekrar gelmek ister misin? Meksika'ya tekrar gelmek ister miydin diye bir soru geldi. Gelmek isterdim. Beğendim. Evet. Güzeldi. Her şeyle güzeldi. Yani özellikle insanlarını çok beğendim. Enerjileri size geçiyor. Güzel insanlar. Tabiat güzel. Yeşil de var, mavi de var. Deniz, kum, güneş de var. Kültür de var. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Bir tık fiyatlar pahalı. Bunun da sebebi Amerika'nın dibinde olması ve Amerika'nın şişirmesinden dolayı. Ama genel olarak Meksika tatil için güzel ve keyifli bir ülke. Bir Tayland mı, Phuket bir Bali mi? Hayır. Kesinlikle değil. Önceliğin neresi olsa desen bana, yine orasını derdim ki bunların hepsini beni de gezlerinde de anlattık. Çok detaylı kartlar yaptık. Bali, Phuket, Amsterdam, Paris, Dubai gibi dünyanın dört bir yanında gezdiğimiz şehirlerin hem yazılarını gezi rehberi olarak yazdık hem de videolarını çektik. Diyeceksiniz ki internette ben bulurum, ChatGPT yazıyor. Bulun.
bulamazsınız. Yani gerçekten bizim yaptığımız işteki kadar Türkçe olarak kaynak anlamında dünyayı gezip bunu gezi rehberi halinde düzenli bir şekilde hem yazıp hem videosunu beni de gezdirin.com'dan başka hiçbir yerde şu anda yok. Aynı zamanda iOS ve Android uygulamamızı da yaptık. Dirseklerimiz çürüdü. Anamız ağladı tabiri caizse yapana kadar. Ama harika oldu. Binlerce indirme. Sadece Instagram'da 30-40 bin kişilik bir ordu olduk. Sebebi ne? Bu işi çok severek yaptığımız ve doğru yaptığımız için. Dünyayı geziyoruz. Deniz, Sezer, önerilerinize güveniyoruz diyorsanız beni de gezdirin.com'a girip kartlarımızı alıp bakabilirsiniz. O yüzden bu kıyaslamaları yapma sebebimizi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü biz adanmış olan hayatımızı seyahate, birazcık orada özetini de sizlerle paylaştık. Burada da dokunmuş olalım. Yine önceliğim kesinlikle Tayland ve Bali olurdu. Ne soracaksın? Kardeşim şeyi sormak istiyorum. Tayland ve Bali'de böyle güzel renkte deniz var mıydı çok kolay şekilde bulabileceğin? Şöyle bir bakıyorum. Uzunca plaj olarak mı? Ada harici. Adalar hariç zor. Daha kahverengi. Deniz rengi olarak yani bir ana karada burası daha güzel. Phuket'te göre ya da Bali'de göremiyorsun. Adalar şahane. Adalar ayrı. Ben ada göreyim. Bana işte öyle bir deniz söyle. Beni benden alsın diyorsan hala Filipinler. Fikrim değişmedi. El Nido'su, Cebu'su, Boracay'ı vesaire. Ama oradaki kültür harmonisiyle beraber bence bir tık daha öne çıkıyor. Fiyat anlamında da. Sonuçta iki yere de aynı uçak bileti parasını ödüyorsun. Bir de hani böyle mekanlar her yerde var. Ama burada artık beach club'lar ordusu olmuş. Yani yan yana 50 tane var. Çok güzel yerler kurmuşlar. Bir de her yerde polis var, gayet güvenli. Güvenlik konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorsun ya Meksika'da. Helali hoş olsun. Güzel memleket vallahi. Yürüyelim bakalım şöyle. Aynı Miami'deki gibi bembeyaz kumların keyfini çıkararak voleybollarını oynuyorlar. Bir yandan şezlonglarda dinleniyorlar. Tam tatil keyif yeri. Çok beğendim. Yani bir de şu kum çok güzel. Ya bunun hani dokunduğunuzda hissiyatı birçok yerde yaşamadığınız bir özellikte. Çünkü resif kumu bunlar. O yüzden un gibi böyle pürüzsüz. Hani yüzmesi ayrı keyifli, yürümesi, oynaması ayrı. Valla ben burada akşama kadar yürürüm. Çok güzel. Peki hiç Türk görmememiz? Neredeyse hiç. Yani bir elin 5 parmağını geçmez. Onlar da biri Almanya'da. Biri Almandı zaten. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşıydı. Yani Türkleri ben Meksika'da daha çok bekliyordum. Ya bir Türkleri buraya almıyorlar ya Türkler Meksika'yı bilmiyor. Yani şaşırdım. Ya da gezmiyoruz. Korktu insanlar. Yani zamanında yaşanan alınmama olaylarından dolayı Meksika artık kara listede. Hem Türkiye için, bence Türkler için hem de buraya gelince Meksikalılar adına kötü bir izlenim. Ya o yüzden üzücü bir durum. Ulan her yerden insan görüyoruz. Bizim millet, insanlara da hak veriyorum. Geçim derdi. Bir dünya ekonomik kriz var. Zor herkese. Keşke herkes gezebilse. Keşke herkesin bir şansı olsa. Keşke gençler bunları konuşmak yerine sırtına çantayı alıp şunlarla sosyalleşebilse, dünyayı anlasa ama üzücü. Türkiye'de konuşulan iki şey var. Siyaset, ekonomi. Ve bununla bir ömür geçiyor. Gerçekten üzülüyorsunuz. Umarım daha güzel günler yakındır, ne diyeyim. Bir şey artık demekten başka elden bir şey gelmiyor. Abi bakar mısın? Şunu yaşayamıyorsunuz ya. Hayatınız boyunca şu güzelliği görmeden ölüp gideceksiniz. Gerçekten çok üzücü. Beach club'lara geldik ama kalabalık yok. Hep parti zamanı geliyorlarmış. Sakin. Bak gelmiş kızlar mesela havlusunu atmış takılıyor. Fark ettin mi? Kadın sayısı daha çok burada. Erkek yok burada. Erkek çok az. Yani Tulum'daki erkek sayısı kadının 5'te 1'i falandır. Burası da aynı Bali mantığında. Daha böyle kendini bulmak isteyen, daha tatil yapmak isteyen, daha sakin insanların olduğu yerler. Parti mi satıyorlar? Hello, what are you selling in here? Are you selling tickets? No, we are giving free tickets. It's a free ticket. To where? For Gini Visa in Bagaloo. Is it here? Yeah, yes. It's for other beach. Starts at 7. 7 Okay. until 9 you have free entrance. 1000'miş normalde. 9'dan sonra %50 indirimli. Can we have 2 tickets? Yes, of course. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Where are you from? Argentina. Argentina. And you here. Türkiye. Okay. İstanbul. Thanks. Nice to meet you. See you. Bye bye. Böyle partiler var. Bak çekmek için yapıyorlar. Herkes Arjantinli çalışan. Çünkü Arjantin'deki insanlar geçinemedikleri için buralara gelmişler para kazanmak için. Çalışanların çok büyük kısmının Arjantinli olduğunu göreceksiniz. Çok güzel yer ya. Vallahi neyi çekeceğimi şaşırdım. Şurada çok ünlü bir otel var. Aynı zamanda beach club. Her şeyi ağaçtan yapmışlar. Aynı zamanda içerisi böyle galeri gibi.
Ama bir tesis olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir içine girip size göstereceğim. Hadi gelin. Ben anlamıyorum, bu ağaçlar kurumuyor mu ya? Hani nasıl bakabiliyorlar? Şey değil mi ya? Mad Max filminden fırlamış gibi. Evet. Çok ünlü yerlerden biri bu da. Ben bunu Kenan diye okumuştum. Hi. Hi. How are you? Good. You? Çektirmiyorlar. İnternetten buluruz. Boş ver. Şimdi burada Ahau Tulum var. O da çok ünlü. Bunların hepsi böyle o dünya sosyetesinin gelip takıldığı yerler. Ibiza 2 diyorlar hatta ama aslında alakası yok. Ibiza bir ada. Burası ada değil. Ama işte o lüks ve ihtişamla öne çıkarmaya çalışmışlar. Bana sorarsanız lüks mü? Kesinlikle değil. Tulum'a lüks diyelim ben, bakış açısından şaşarım. Tarz mı tarz, orası ayrı. Ama toz toprağın içindesin. Yani ben size daha sokakları göstermedim. Akşam gösteririm, inanamayacaksınız. Burada başka bir diyarlar var. Arka sokağa çıkıyorsunuz, rezillik. Belediye hiç çalışmıyor. Yol çalışması, toprak yol vesaire. Zaten festival zamanı buraya nasıl kaldırıyor bu kadar nüfus, onu da anlamadık. Ahau Tulum. Şurası. Bura aynı zamanda otel gibi ama iyi yerlerden biri. Şimdi ben bunların hepsinin detaylarını da açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Paranız varsa kalın. Harika yerler var. Bak burası öyle bir yer ki dünyada eşi benzerinin daha önce hiçbir yerde görmedim. Bak şurası bir otopark, motor parkı $5. Şu kapının önüne bırakıyorsun. Ve sahile hiçbir yere neredeyse inemiyorsun. Belli başlı yerler var. Her yeri çünkü oteller ve restoranlar kapmış. O yüzden içinden dahi geçmenize izin vermeme ve park edecek yer yok. Ve Tulum dediğiniz yerin caddesi arkadaşlar, görüyorsunuz böyle bir yer. Tozun toprağın içerisinden bu dünyaca ünlü mekanları görerek böyle aşağıya kadar gidebiliyorsunuz kilometrelerce. Şimdi buranın çok ünlü bir mekanı var. Özellikle ödül almış ahşap tasarımıyla, zanaatıyla öne çıkan bir yer. Hem onu göreceğiz. Biz de çünkü daha önce hiç ziyaret etmedik. Hem de birkaç daha beach club falan görürüz, takılırız. Hani neden bu kadar iyi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kaç paraymış giriş? $5. Arteme Park. Bak şöyle tasarımlar var burada. Bunları görebiliyorsunuz. İnanılmaz yani. Burasını zaten patlatan bu ahşap işçiliği ve girişlerdeki o Instagram'la patlayan detayları oldu. Zaten bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir hayalin peşinde hesabımdan. Orada da böyle anlık bir dünya tecrübelerimi paylaşıyorum. Orada daha çok hızlı gezi rehberi ve hikayeler şeklinde oluyor. Oradan da bakabilirsiniz. Kim bilir sizler bu videoları izlerken ben hangi ülkede olacağım. Orası biraz daha anlık yani. Hadi gelin. Vay be. Bunu satmışlar. Ama güzel. Ne demekmiş bu? Discover the ancestor of our humanity. İnsanlığımızın köklerini keşfedin. Ancestor, ecdat. Para ödedik ki park parası. O kadar güzelmiş ki yani gerçekten yaklaştığınızda detayları daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bu zamanındaki insanları temsil etmesi için yapılmış bir heykel aslında. Başındaki böyle taçlarından tutun yüzündeki maskesine, ellerine kadar her şey. Şöyle yakından da bak göstereyim, ahşaptan. Çok güzel yapmışlar. Hanımlar beyler, Tulum'a hoş geldiniz. Burası aslında Ahau Tulum adında bir otelin hemen tesisin içerisinde yer alıyor, arka tarafında, girişinde. Ve bu otelde de mesela $350'dan başlayan minimum bu arada sezonda $1000 falan çıkabiliyormuş. Bu mimari yapısıyla, heykeliyle de işte Tulum'un ve Meksika'nın ikonik noktalarından bir tanesi olmuş. Güzeldi. Yani el emeği, göz nuru derler ya. Hani ben muadilinin bu kadar iyi yapıldığı bir örneği görmedim. Gerçekten geldiğinizde görmenizi de öneririm. Güzel, her şeye rağmen. Şimdi bugün bu Tulum'un diğer yüzünü size gösteririm. Bu böyle aşırı, hani dedim ya, lüks konusunda çıldırmış mekanlar ve birazcık da kazıklamasyon bir bölge olduğu için dikkatimi çeken bir detay göstereyim size. Bak, hak vereceksiniz. Şimdi siz buna baktığınızda ne görüyorsunuz mesela? He? Hani ben sanattan anlamam. Beni geçtik. Siz neyi görüyorsunuz? Yani şöyle 3 tane bir ahşap var. Şu kafa, şu aşağı kısmı, burası da ince uzun. Ne kadar biliyor musunuz? 24.000
Meksika pesosuna satıyor bunu. Yani şu arkadaş 1200 dolara satılıyor. Ne anlatmak istemiş hiçbir fikrim yok. Yorumlarda yazın abi. Böyle bir yer burası. Az sonra size tişört göstereceğim. 200-300 dolara ne marka olduğu belli olmayan tişörtler satıyorlar ve verdikleri cevap şu: kiralar çok yüksek. Üründen dolayı değil yani. Buranın en ünlü yerine geldik. Azulik diye bir yer burası. Yani o kadar meşhur ki rezervasyon yaptırmadan geldik. Alacaklar mı? Yukarıya çıkmaya çalışacağız. İçerisi küçük bir müze gibiymiş. Şimdi oranın girişine sırada bekliyorsunuz falan. Biz zaten şüphelendik, dedik burada bir olay var. Bizi bir yere sıkıştıracaklar. 50 dolar sadece giriş, bir tane içki veriyorlar. Çatısına falan çıkıp bakabiliyormuşuz. 50 dolar. Gidelim ya, 50 dolar verilir bence. Tamam, en kötü Dünyaca gideceğiz. ünlü. Ya bakarız, belki de gitmeyiz. Duruma göre. Ben Bir yerler gördüm. Bak şurası da kanka Azulik diye biliyorum ben ya. Burada da Yukarısı biliyorsun, mı? bu müzesi olan yer. mesela bura müze gibi, Evet. bura restoran mı? Restoran da olduğunu düşünüyorum. Buranın şey olduğunu düşünüyorum. Esas yer burası diye biliyorum. Hadi gel deneyelim şansımızı. Vallahi yani çok ünlü, görmeden dönmeyin dedikleri bir yer. Ve düşünün, Tulum böyle bir yer aslında arkadaşlar. Bakın kaldırım dahi yok. Toprağın içinde yürüyorsunuz. Yani bu Azulik buranın giriş tarafında, aşağı doğru size sabah gösterdiğim yerlerde ne restoranlar var ve çok pahalı. Ama buna rağmen tıklım tıklım oluyorlar. Lakin tozun içinde yemek yiyorsun. Burada bir kaldırım sistemini bile oturtmamışlar. Zaten gelen geliyor diyorlar. Buranın tarzı buymuş. Şimdi düşününce eşim yok, çoluk çocuk yok, kira derdim yok, herhangi bir sorumluluk yok. Ver 50-100 doları gir içeriye dedik Azule'ye ya. Bir daha mı geleceğim buralara ve bir daha mı geleceğim dünyaya? Hem de siz izleyin. Ver kardeşim hadi 100 dolar. Dedi ki bana, restorana mı gideceksiniz? They have beach club as well and rooftop nest. 500 dolar to rent one. Bir tanesini kiralamak 500 dolarmış. It's pretty view at sunset diyor. 500 dolar mı, Meksika mı? Ama bu giremiyorsan ne anlamı var ki ya? Kalleştik bu. Sadece diyor çatısına çıkabilirsin. İçerideki tasarımları göremezsin. İçeride sadece kalanlar gezebilir. Biz zaten onu görmek istiyoruz dedik. O zaman otelde kalacaksın dedi. Otelin de geceliği 250 dolardan başlıyor. Ve wellness'ı Puanı da 3.3 ha. Bak orası başka. başka mı? Avut beni hadi. Ya Allah'tan Anadolu çocuğu yüzüyorsak dolandırılacaktık. Ya Bak biz şimdi Zannediyoruz her şeyi göreceğiz 50 dolar verip hani rooftop'ta takılıp bunları da göreceğiz. hiçbirini göstermiyor. Burayı, bu müzeymiş, ayrıymış. Buna ayrı para veriyorsun mesela. Hani Instagram'da da falan hep bunu paylaşıyorlar. Buralarda patlamış yerlerden bir tanesi. Ama aslında içerisi bu şekildeymiş bak. Ha, girersin girmezsin. Benim hiç merak ettiğim bir şey değil. Burayı beğenmedim. Bak Hayalim şu ev kardeşim, gösterir misin? hangi ev? Şu mu? Bak Ha? şu tam karşıdaki. Ulan sabah uyanıyorsun denize buradan giriyorsun bir bakıyorsun burada. Senin hayale bak. Milyon dolarlık hayal. öyle- Hayal dedim biraz daha fakir olur. Bu nasıl hayal? Öyle değil de burası. Şimdi biz de takılırsanız her türlü para kısarsınız arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Oraya girmeyi çok kayda değer bulmadık. Çünkü istediğimiz şekilde davranılmadı. Biz böyle çok popülerleşmiş yerlerde, Turist bir yer. Hissettim ben onu. yani o turistin, o Amerikalıları söğüşledikleri ortamın kanıtınıza kadar, iliklerinize kadar hissediyorsunuz. O yüzden dedik ki, takılırken Rus bir kız geldi. Dedi ki buraya para vermeyin ya dedi. Bunun önünde Potato Beach var dedi. Hemen ileriden sağdan giriyorsun. Çek kardeşim sizler Al beni. kardeşim Azuli'yi Al. tam Azulik burası. Direkt görüyorsunuz. Onun plajındayız şu anda. al bedava. Hem de Geldim, beleşe aldım. gidin. Girmeyeyim, görmeyeyim Azulik'i batsın. Gel yakına gidelim. Vallahi bak 50-100 dolarında değilim. Yani ne olacak 50 dolara para mı? Ama tavır yanlış. Yani hem gezemiyorsun hem bir çatıya çıkartıyor seni. Adam söğüşlüyorlar. Cık, böyle turizm olmaz. Böyle ola işte Meksika geri gidiyor turizmde. Heh, Azulik'in çakması arkası bu. Beleş tepe Azulik burası. Buymuş hani uzaktan baktığında da Mad Max filmi gibi dedim ya, bir dünya yer var. O da bunun gibi işte, ileride sabah gösterdiğimiz yer gibi. Hep ağaçtan yapmışlar. Ha, tabii çok pahalı odaları da var yani ön taraftakiler falan. Yani şu oda muhtemelen 2-3 bin dolardır muhtemelen geceli. Eder mi etmez mi kendiniz karar verin. Biz yine açıklamayabildiğimiz her şeyi yazarız ama Beleştepe'ye hoş geldiniz. Kanka burayı full ağaçtan mı yapmış ya? Burası kurt yapar. Bakımı zor buranın. Şimdi o kadar mekan gördükten sonra dedik ki bu ya rooftop'a gidelim. Sanki çok biliyormuşuz gibi. Oğlum Belki bu da deyip geçmiş. gel hadi en azından burası bizim evimize yakın bir konumda. Bir de daha böyle hani bölgeyi tepeden izleyebileceğiniz bir nokta. Çünkü burası aslında bir ormanın üstünde kurulmuş kent.
Yok abicim göreceksin bak bir çatıya çıkalım. Allah Allah. Ha. Dağılır mısın? Ya manzarası Soru mu vardı? manzarası güzel 40. Ne diyor asansör yok mu? Vallahi yok galiba. Tavan var. Bizden başka kimse yok hala. Private. Bayağı private. Zaten ne güzel işte bak. Sana fıstık gibi yer buldum yaranamıyoruz. Bizim evde de rooftop böyle vardı ya. Ay güzel ama kötü değil. Ha? Kankam bilmiyorum batar mı buradan? Çok ağaç var çünkü. Batar mı ufukta? Buraların her yerine böyle havuzlar yapıyorlar ama hepsi leş. Bizim kaldığımız yer daha iyi. Böyle bir yere çıktık. Buraya ben başka bulayım. Başka yer baksan ben burayı çok beğenmedim. Evet keyfi yerine geldi. Biraz daha toparladık sanki ya. Az önce bir yanlışlık oldu arkadaşlar o kısmına dikkate almayın. Bunu silelim o kısmı. O kısmı sileriz. Tamam şimdi rooftop'u bulduk. Bizim eve de yakınmış burası. İsmini falan paylaşırım birazdan. Gün batımı şu inşaatın arkasından batmalı. Bu nasıl? Burası da Hunab diye bir yer. Tam söylediğim gibi H-U-N-A-B. Buranın da manzarasını beğenmedik. Biz hiçbir yeri beğenmiyoruz. Nasıl beğenelim ki kardeşim? Ama inşaat var ya. Bak, fotoğraflarda bu yoktu. Şimdi şu güneş düştüğünü düşün. O Evet. inşaatın önüne düşmeyecek. Orada karşıda binalar var. Oradan tepeyi görebiliyor olmamız da. Bir kabak Artık güneş boyuna bak, kaçtı. bir buraya bak. Abi Türkiye ile hiçbir yeri kıyaslamam. Kabak ne kadar güzel değil Abi mi? Türkiye İçimde yani nasıldı? dünyayı gezdikçe Türkiye'nin hayranı oldum ben turizm konusunda. Fikrim önceden de böyleydi. Hiç de değişmedi. Ya doğal güzellikler olarak hayranıyım. Ben hizmet olarak Hizmet hayranı olarak, değilim yaklaşım kardeşim. olarak değil, Ben değilim. güler yüz olarak da değil Kazıklıyorlar ama bizi. doğal güzellik olarak, tabiat olarak. Bak burada 1250 TL'ye kalıyorsun. Hadi orada da kalalım. 1250 TL'ye ben Türkiye'de pansiyonda zor kalıyorum. Öyle olduğu için üzücü bu kısmı. Ya bizdeki doğanın 1/3 yok çoğunda ya. Öyle. Buna da şükür. Bir gidelim eve o zaman sonra bir yemeğe gidelim. Aynen bir üstümüzü bir atalım, bir duş alalım. Sonra Dans yemek. edelim. Kobra dansı mı? Bu da hep bunun her yeri ayrı oynuyor bu çocuğun ya. Hiç alakamız yok. Harbi 2 tane çok farklı adamız arkadaşlar. Gram. Ama bu zıt kutuplar birbirini çeker ya. Oğlum biz o da sevgili miyiz? çekmiyor. O da Birbirini çekmiyor çekecek. aslında. Biz Kardeşim bir şey söyleyeyim. olabilecek en yanlış iki arkadaş Biz örneği. seninle niye birleştik? Bana bir Bilmiyorum açıkla. ben de. 3 sebep saysak. Bence insanlar... 3 sebep say. Bak bir, sendeki fırlamalık, bendeki bilgi araştırma, plan. Üçüncü de yaptığımız projeler. Hiç hobi yok Şimdi bak. ben fırlama oldum, sen bilgili oldun. Evet, Şimdi yani- gel burada gerçekleri konuşma var. Onu senin kanalda konuşalım. Tamam. Sezer Yılmaz kanalında izlersin. Ben çok acıktım artık oksijen gitmiyor. Kankam, Et yiyelim. Gelebilir miyiz ya? Allah rızası için. Haftalardır Meksika'dayım. Takoyu çok beğenmediğimi sizlere söylemiştim. Daha çok domuz ürünleriyle şeyler yedikleri için ben danayı tercih ediyordum. Ama istediğim bir şekilde en iyi taco dediğim şey çıkmadı. Çünkü ekmekleri hep Mısır'dandı. Ama öyle bir yer bulduk ki burada bize arkadaşımız var, Kubilay önerdi, burada yaşıyor. Gerçekten benim takoya karşı olan bakış açımı değiştirdi. Şu mekanın ismi El Ranchero Tacos. Böyle bir yer, daha çok yerellerin geldiği bir yer. Biz geçen akşam geldik, bayıldık. Bildiğiniz şurada direkt et yapıyorlar ve normal, hey amigos, hola, todo bien? Bildiğin abi bizdeki lavaş gibi ekmeğin içinde yapıyor, yiyebiliyorsunuz. Bayılacaksınız buraya, yüzünden anlarsınız. Bak her şeyi bizdeki mangalcılar gibi, kebapçılar gibi şurada arkada makine dairesinde pişiriyorlar. Soğanına kadar yapıyor ızgarada. Ve söylediğim bakın şeye bak burada yazıyor. Flour yani bizdeki gibi undan yapılan. Mısırdan değil. Şöyle garnitürler geldi. Afiyet olsun kardeşim, hiç konuşmuyorsun. Çok mu iyi? Böyle kıtır ekmekler. Bunlar başlangıç. Acı çok güzel. He? Bu koca. Bunlar ikram. Şu anda benim canımı sen bile sıkamazsın. İmkanı yok. O derece mutluyum. Gracias hermano. Ay buz gibi de geldi kola. Şuna bak şuna. Bunun kötü olma ihtimali var mı ya? Bunun kötü olma ihtimali var mı? Meksika seni çok seviyorum. Adam tortilla Meksika'yı. Harika. Annem yapmış gibi. Annem zaten çocukken beslenme çantamıza hep 2 tortilla, biraz da sushi koyardı. Biraz empanada. Yok böyle bir şey ya. Bak biz aslında başka yerlerde steakhouse'a, meathouse'a da gittik. Onlar bu kadar lezzetli değildi. Ve bu sadece $3,5. Sen o zaman şeye git, Belize City'den döndün sadece. Bak ben Belize City'ye gittiğimde hiçbir şey yoktu. Yani sokaklarda insan, bak ben böyle dolaştım.
Maps mi var ya harita? He. O vardı, internet yoktu bende. Bak onu söylüyorum zaten. Yağmurluk da benim ta ne zaman biliyor musun? Ne zaman? 2010 yılında Denizli Gücü'nde oynuyordum. O zaman vermişler. Tabii tek spordan almıştım bilmiyorum. Oğlum, Kanka böyle Belize böyle bir yer. hiçbir şey yok. Soyulma garantili yer. Çok kötü ya. Bir ben vardım zaten sokakta, yağmurlu falan. O zaman ben Belize siteye gideyim. Oradan uçak bulursam gideyim Great. Kaldığım odaya $50 verdim bana. Bu ara bu dandik Bir yere. $50. Gene Ben var ya. ölsem kalmam bu yaştan sonra burada. Kanka mecburdum. 10 sene önce kalırdım da. Ben seçmedim arkadaşlar. İyi ya Sezer, lüks yaşamışım baya. Yaşıyorlar dedim, karnım aç. Tercüme falan yaptı. Ya işte yeni yolculuk yükleniyor. Sezer gitmiş benim bir sonraki gideceğim ülkeye, ben gitmedim. Ona çalışıyoruz beraber. Abi bak sabah bir kalktım. Saat 6 otobüse bineceğim. Otobüs dünyanın en kötü otobüsü zaten. Bana dediler ki dikkat et sabahları dolaşırken. Hayatta gitmem Sabah sabah 6. Belize'de. Bak O köpek möpek avlıyor. Orta Amerika demek böyle yerlerde başının belaya girmesi demek. Tam yanlış anlamasınlar da belanın ta kendisiydim o zaman. Baksana, hırsız seni görse acır haline para verir. Birazdan sebebini anlatacağım. Şimdi dersimize çalışıyoruz. Meksika'ya bitti sayılır. Sıradakine çalışırken de böyle arka planı görün istedim. Evet, bir parçada olsa nasıl hazırlandığımızı görmüş oldunuz. Biz dünya turu yaparken sanıyor musunuz ki gittiğimiz her yeri çok iyi biliyoruz? Ya da sanıyor musunuz ki gittiğimiz her yerde tanıdıklarımız var? Gittiğimiz her yere dair bir fikrimiz var? Hayır. Biz de gitmeden önce günlerce araştırıyoruz, okuyoruz, izliyoruz, arkadaşlarımıza soruyoruz. Mesela bir sonraki gideceğim ülkeye Orta Amerika'da bu zamana kadar hiç gitmediğim ve 107. ülkem olacağı için ve benden önce Sezer gittiği için o bana anlatıyor. Aynı zamanda burada ulaşım halletmeye çalışıyorum. Orada bir uçaklar var yakalamam gereken. Güvenli mi onu bilmiyorum. Ve bunun gibi daha binlerce soruyu aynı anda çözmeye çalışıyoruz. Sizler sadece gittiğimiz yerleri elinizde kumandanız, işte bir elinizde çayınız izliyorsunuz ama arka planda çok uzunca sarf edilen zamanlar, emekler, bilgiler ve araştırmalar var. O yüzden inanın gezmekten daha çok yoran şey aslında bu araştırma kısmı. Ve mesela şu an ben size Meksika'nın özetini yapacağım. Artık benim için bu çocuk oyuncağı, bu bölgesi için söylüyorum. Çünkü biliyorum, bildiğim için anlatması kolay ama bazen bir yere kadar yaşamadan önce bir kaygı, çelişki ve ikilem insanın birazcık şüpheyle bir yere gitmesini, korkmasını, hani hep şey lafı var ya, insan bilmediğinden korkar. Bundan dolayı bir kaygısına sebep olabiliyor. İşte bu gezilerin bize öğrettiği en büyük şey de bu tecrübeleri yaşayarak sizlerin daha rahat gezmenizi sağlamak ve aynı zamanda kendimiz de artık neredeyse hiçbir şeyden, iç savaş veya tehlikeli bir şey olmadığı müddetçe korkmadan dünyanın her yerine gidebilmek. Meksika harika bir ülkeydi. Yemekleri, insanları ve güvenliği konusunda hiçbir şikayetim olmaz. Cancun'dan başlayan yolculuğumuz boyunca Playa del Carmen, Cozumel ve Tulum'a kadar yolculuk yapabilirsiniz. Hatta buradan Belize sınırına kadar olan Bacalar mıydı? Öyle bir bölge var. Orada da bayağı son zamanlarda ünlü ama artık onu görmek istemiyorum. Çok kaldım Meksika'da. Başka yere gitmek istiyorum artık. En azından coğrafya değişsin istiyorum. Bir kuble olsa. Oralara gidip plan yapabilirsiniz. 2 haftalık rotanız boyunca. Türkiye'nin 3 katı kadar büyük, 100 küsür milyonluk bir ülke olduğu için isterseniz çölleri, isterseniz ormanları, isterseniz Maldivler'deki gibi deniz, kum, güneşi görebilirsiniz bu ülkede. Genel olarak sizlere açıklamaya bıraktığım sıralı Meksika playlistimi de takip ederseniz sıralı olarak dünya turumdaki Meksika videolarımı izlemenizi öneririm. Türkler Meksika'ya nasıl gelir, gelemez? Kaç para harcarsınız, nerelerde kalabilirsiniz vesaire gibi Cancun'dan buraya kadarki bütün rotamı zaten sizlerle orada video olarak paylaştım. Peki Meksika'ya gelinir mi? Aslında videonun ortasında Sezer'le bu yorumu yapmıştık. Hani önceliğimiz Meksika mı olurdu ya da Bali mi, Phuket mi vesaire diye konuşmuştuk. Tabii ben hala Asyacıyım, fikrim değişmedi. Orta Amerika'nın neredeyse bütün ülkelerinde, Latin Amerika'nın neredeyse bütün ülkelerinde bulunmama rağmen. Bilmiyorum, Asya'nın hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında, mental olarak hem de fiyat anlamında daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Buralara kadar gelmişken de Meksika'da aradan çıkmış oldu, artık kaç yıl oldu. Dünyayı gezerken bir şekilde gelemedim ya da beni almadıkları ülkeye de tik attık. Heyecanlandık mı çok? Yani böyle aklım başımdan gitmedi. Bence gemi turuyla yaptığımız yolculuk çok daha heyecanlıydı Karayipler'deki. O bölümleri de izleyin. Onların da bağlantılarını açıklamaya koyarım. Ama en azından eğer Meksika'ya bir gün gelirseniz en az bir hafta 10 gün ayırarak bizim bu yaptığımız coğrafyanın aynı yolculuklarını yapabilirsiniz. Bütçe olarak da günde 100-150 dolar
yetebilir. Backpacker sırt çantalı olarak geziyorsanız da 50-100 dolar anca yeter. Çünkü artık ucuz değil. Dünyada artık birçok yer ucuz değil. Ne yazık ki dolar enflasyonundan dolayı bunu sizler de geldiğinizde canlı canlı yaşarsınız. Güzel bir ülkeydi her şeye rağmen. Ben keyif alarak gezdim. Bundan sonra Orta Amerika'da daha önce hiç gitmediğim bir ülke olan Belize'ye gitmeyi planlıyorum. Sabah biletimi aldım. Yanımda hiçbir şey götürmeyeceğim. Sadece küçük bir çanta alacağım. Sırt çantası, her şeyi sizlere bırakacağım. Çünkü çok tehlikeli bir ülke. Keza Dominik'teki o Haiti ülkesinden tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada ciddi bir iç savaş var. Ama yine de Belize tatil için gidilecek bir yer değil. Oraya gitme amacım Great Blue Hole dedikleri dünyanın en büyük kraterlerinin içerisinden böyle göktaşın da oluştuğu söylenen bir böyle devasa delik var. Okyanusun ortasında orasını görmeye gidiyorum. Başka bir şey değil. Ama buraya kadar gelmişken Belize City'ye de gidip Belize ülkesini anlamak istiyorum. Birazcık da olsa hem de Belize'yi görmek istiyorum. Ama asıl amacım burayı görmek. Tehlikeli bir yolculuk olsa da yine de bir şekilde üstesinden geleceğimi düşünüyorum. 2-3 günüm var. Çünkü buradan dönüp başka bir yere yine rotamız değişiyor olacak. O yüzden yeni bir yere gideceğimiz için sınırlı zaman olacak. İspanyolca büyük sıkıntı, pahalı bir destinasyon. Sokakta yaşayan insanların, evsizlerin, gelir adaletsizliğinin, güvensizliğin had safhada olduğu bir sonraki bölümdeki ülkeyi izleyeceksiniz. Heyecanlıyım. Böyle yerlere gitmeyi çok severim. Ama tabii ki her zaman söylediğim şey nedir? Tabiri caizse eşeği sağlam kazığa bağlamak derler ya. Bunu da bilerek gezmek lazım. Buralarda şakası olmaz. 5 dakika içinde soyulursunuz. Paraguay'da soyulduğum gibi. O yüzden bir sonraki bölümde sizlerle birlikte 107. ülkem Belize'yi görüyor olacağız. Meksika gezimiz şu ana kadar bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız, sorularınız varsa da yazarsınız. Açıklama kısmında da her şeyin detayını bırakacağım. Enerjiyi toplayıp yeni bir ülkenin, yeni bir tehlikeli coğrafyanın, bir daha asla gelmem dediğim Orta Amerika bölgesinin eksik kalan puzzle'ın parçasını tamamlamak üzere bir sonraki ülkem Belize'de görüşmek üzere. Meksika bitti. Belize'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.